Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avusturya'da ciddi bir durum söz konusu. Gevşeme sonrası otel ve restoranlar çalışacak eleman bulamıyor. Çalışacak eleman bulamıyor. Evet, bir bakalım. Salgın önlemlerindeki gevşemeye rağmen Salzburg'daki otelciler ve restoran sahipleri eleman bulamıyor. Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesine karşın Avusturya'daki oteller ve restoranların eleman eksikliğinden dolayı açılamadığı belirtildi. Salzburg İş ve İşçi Bulma Kurumu, Haziran ayı sonunda otelcilik ve gastronomi alanında 1964 eleman eksikliğine işaret etmişti. Turizm uzmanlarına göre salgından önce de sektörde eleman eksikliği mevcuttu. Ancak pandemi durumu daha da kötüleştirdi. Kurumun genel müdürü, sektör çalışanlarının yeniden eğitim alarak başka sektörlere yöneldiklerine dikkat çekti ve sektörün zaten bırakacaklardı ancak şimdi turizm için ayrı bir atak hazırlığındayız dedi. Evet, enteresan. Avusturya Salzburg'da otelciler ve restoranlar çalışacak eleman bulamıyorlar. Dışarıdan gelsin diyoruz. Avrupa Birliği'nde yok diyorlar. Prosedürü şöyle istiyor Avrupa Birliği'nde. Kendi ülkenizde, örneğin Avusturya'da bir mesleği yapanları arıyorsunuz, bulamadınız. Sonra diyorlar ki size geriye kalan 26 ülkede, Avrupa Birliği ülkesinde sen bu mesleği yapanları arayacaksın. Eğer yine bulamazsan ondan sonra Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerden alabilirsin diyorlar. Yani Avrupa Birliği kendi içerisinde işsizliği önlemek için böyle bir yol izliyor. Avrupa Birliği açısından baktığımızda doğru bir karar. Önce diyor ben, sonra başkaları diyor. Göçmenler diyor. Bu sıra çok sayıda çok büyük tartışmalar var biliyorsunuz Türkiye'de de. Suriyelilerle ilgili tartışmalar var. Bir Bolu Belediye Başkanı bir açıklama yapmıştı. Ben kendi vatandaşıma iş bulamıyorum, onlara nasıl iş bulacağım diye. Bu da çok tartışmaya neden oldu. Değerli izleyicilerimiz, önce kendi evinin içindekine iş bulabilmelisin, ekmek verebilmelisin ki sonra evinin dışındakine iş ve ekmek imkanı sunabilmelisin. Bu açıklamanın anlamı bu. Avrupa Birliği açısından baktığımızda ben Avrupa Birliği'ni haklı görüyorum. Önce diyor ben kendi evimin içerisindekine iş bulayım, ona daha iyi şartlar sunayım. Bulamazsam dışarıdan bakarız diyor. Onların açısından baktığımızda, empati yaptığımda bana göre doğru bir yaklaşım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avusturya'da bildiğiniz üzere gerçekten gerek siyasiler gerekse de bazı sivil toplum kuruluşları toplumu bilerek ya da bilmeyerek geriyor. Toplumda ayrılıklara, fikir anlamında ciddi anlamda çatışmalara neden oluyor. Şimdi bununla ilgili olarak bir kamuoyu araştırması yapıldı. Yapılan bu kamuoyu araştırması ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Bakın. Avusturya toplumundaki bölünmüşlük sendromunun göçmenlerden değil, koronadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre Avusturya toplumu ülkenin önceki yıllardan çok daha fazla siyasi bir bölünmüşlük içinde olduğuna, toplumda ciddi karşıtlıklar yaşandığına inanıyor. Mayıs ve Temmuz ayları itibariyle hazırlanan kamuoyu araştırmasında 16 yaşından büyük katılımcılara Avusturya size göre bölünmüş bir ülke mi, halk arasında anlamlı karşıtlıklar ortaya çıkıyor mu sorusu yöneltildi. Katılımcıların %52'si ülkenin bölünmüşlüğünü kabul eden bir yanıt verdi. %32'lik bölüm ülkenin bölünmüş durumda olmadığını savunurken %16'lık bir kesim de bu konuda bir fikir beyan etmedi. Daha önceki yapılan anketlerde karşılaştırmalar bölünmüşlük izleniminin geçen yıllara göre daha da güçlendiğini gösterdi. 2016'da ankete yanıt verenlerin sadece %37'si bölünmüşlük saptamasına tümüyle veya en azından bir dereceye kadar katıldığını belirtmiş. Bu oran 2017'de %48, 2 yıl sonra da %47 olmuştu. Son anket toplumun bölündüğü görüşünde olanların %52'yi aştığını görüyor. Bakın, bir toplumun bölünmüşlük hissi yaşamasının en temel nedenlerinden bir tanesi siyasetçilerdir. Toplumu gererler. En ufak bir olayda örneğin işte Avusturya'da Kasım ayında 4 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı meydana gelmişti. Bir terörist insanları sokak ortasında öldürmüştü. Ondan sonra Avusturya'daki siyasetçiler çıkıp Müslümanları karalamışlardı. Bu olayın
Müslümanlarla bir alakası yok ki. Terörist Müslüman olabilir. Onun Müslüman olması diğerlerinin de aynı fikri taşıdığı anlamına mı geliyor? Hayır, ama siyasetçiler çıkıp geriyor ve ondan sonra da toplumda Müslümanlara ya da belirli bir gruba tepki oluşuyor. Bakın devamı haberin şu var. Toplumun bölünmüş olduğunu düşünenlerin %63'ü, yani ezici bir çoğunluk, korona önlemlerinden aşıya kadar hep korona konularını öne çıkarıyor. Sadece %33'lük bir kesim uyum, sığınmacılar ve yabancılar konularının bölünmüşlükte etkili olduğuna inanıyor. Geçmiş yıllarla bir karşılaştırmada toplumdaki düşünsel dönüşümü de ortaya çıkartıyor. Örneğin öncelikle bu uyum, göç, yabancılar konularının bölünmüşlüğü tetiklediği düşüncesinde olanların oranı 2017'de %68'di. 2019'da bu oran %50'ye düştü. Öncekilerin ve bölünmüşlüğün büyük bir dönüşüm içinde olduğu göze çarptı. Avusturya toplumunun bölünmüş durumda olduğunu düşünenlerin %25'i de buna neden olarak siyasi kavgalar ve yolsuzlukları gösteriyor. İşte bakın, siyasi kavgalar ve yolsuzluklar, aynen benim söylediğim gibi. İklim ve çevre konusunun toplumun bölünmüşlüğüne yol açtığını belirtenlerin oranı %9 olurken sosyal ve toplumsal cinsiyet gibi konuların çok daha büyük oranda temsil edildiği, dolayısıyla toplum tarafından sanıldığı kadar çok ciddiye alınmadığı gözlendi. Ankete katılanların yarısı koronavirüs salgını sonrasında tekrar bir araya gelebileceklerini, yani toplumdaki bölünmüşlüğün aşılabileceğini düşünüyor. %24 tekrar birleşmenin olmayacağına inanıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Avusturya ya da diğer Avrupa ülkeleri hiç fark etmez. Koronavirüs döneminde maalesef ırkçılık patladı. Almanya'da son bir yıl içerisinde bu ırkçılık olayları maalesef adeta hortlamış vaziyette. Resmi kayıtlara göre, bakın kayıtlara geçen, yani polise intikal etmiş, her gün 3 tane olay meydana geliyor Almanya'da. İstatistikler bunu söylüyor, rakamlar bunu söylüyor. Bunlar kayıtlara geçenler. Kayıtlara geçmeyen daha onlarca, yüzlerce, binlerce ırkçılık olayları mevcut. İşte Avusturya'da yapılan anket bize şunu gösteriyor. Siyasetçiler ortamı oy için geriyor, toplumu ayırıyor. Oysa yaşayanların pek çoğunun kendi aralarında bir sorunu yok. Tabii ki ırkçılar, ufak tefek o şeyler olabilir. Yani milyonlarca yaşayan insanın yaşamış olduğu bir ülkede herkesin aynı şeyi düşünmesi mümkün değil. Öyle olsa zaten herkes aynı şeyi düşünse siyasi partilere gerek yok. Değil mi? Düşünün, futbol kulüplerinin taraftarları bile farklı düşünüyor yani. Ki ülkeden bahsediyoruz. O nedenle siyasetçilerin yabancılara, göçmenlere ve Müslümanlara karşı özellikle Avusturya'da daha ılımlı, daha kucaklayıcı bir yaklaşımın içerisine girmesinde fayda görüyorum. Günlük oy için, siyaset, yani pay kapabilmek için söylenen kelimeler, cümleler maalesef birilerinin kalbini kırıyor, toplumda ayrıştırmalara neden oluyor. Avusturya gibi Avrupa'nın ortasında bulunan modern bir ülkede özellikle Avusturya Başbakanı Kurz'un yapmış olduğu açıklamalar kendisine ve toplumuna, ülkeye yakışmıyor. Müslümanlara yönelik bilinçli bir kampanya yürütülüyor. Türkiye'ye yönelik bilinçli bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu yanlıştan bir an önce Avusturya Başbakanı ve kabinesinin de dönmesinde büyük bir fayda var. Aksi halde Avusturya'nın içerisinde yaşayan vatandaşlarımız üzülecek, Türkiye'dekiler üzülecek. Bu da Türkiye ile Avrupa arasında gerginliklere neden olacak. Avusturya Başbakanı Kurz, yani sen Türkiye'yi karalasan ne olur, karalamasan ne olur? Yani cürmün nedir ki senin? Ne kadar yeter yani? Hiç, sıfır. Hiç.